Bu hafta İran'ın sırlarla dolu dünyasını keşfetmek için çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak Kaşan yakınlarındaki Nurşabat'ta yerel bir İran kahvaltısıyla güne başladıktan sonra bu ülkede rejimin dayatmasıyla turist kadınların dahi neden örtünmek zorunda olduklarını anlamaya çalışacağız. Kahvaltı sonrası Kaşan'dan İsfahan'a doğru yol üzerinde yaklaşık 1500 yıl önce Sasaniler tarafından inşa edilen daracık geçitler, esrarengiz tünellerle bir karınca yuvasını andıran ve Moğol saldırılarında sığınak olarak kullanılan ilginç yeraltı şehrini gezeceğiz. O halde İran'ın zengin tarihini ve ilginç kültürünü kaldığımız yerden keşfetmeye devam edelim. Şu an Kaşan'ın yakınlarında bulunan Nurşabat'tayız. Nurşabat'tan bugün İsfahan'a doğru yol alacağız. Yol üzerinde de bir yeraltı şehri varmış. Bu yeraltı şehrini göreceğiz. Günaydın. Mis gibi hava yine. Serin, bir de sabah erken kalktık. Bugün yeraltı şehrine de uğrayabilelim diye. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Beklettim mi sizi? Yok, hayır. Günaydın, selam, merhabalar. Hayli memnun. Hayli memnun. Kahvaltımız hazır. Bir an önce kahvaltımızı yapıp yola çıkacağız şimdi. İran'da ekmekler de çeşit. Bu ekmek, şu an kahvaltıda bize gelen ekmeğin ismi de berberiymiş. Evet, ben. Berberi. Bizim daha önceden gördüğümüz ekmeğin adı neydi? Kaftundu. Ben Lavaş da vardı. sende. Sen geç. Çayımızı şirinlendirelim biraz. Olsun, çay içmeyecektim aslında ama şöyle bir... Yok, o iyi böyle iyi. Kahve içtim önce çünkü. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Meryem, burada biz hepimiz kadın kadınayız. Zaten hiç erkek yok. Niye örtünüyoruz? Kameraman var. Nerede kamera var? Kamera. Şurada. O kameralarla da mı gözlüyorlar? Çekiyorlar, film çekiyor. Bu filmi. Peki bu Birden izlenebiliyor. herkese bağlı yani bu kameralar. Problem olur. Evet, onun için ben yapıyorum. Anladım. Her yerden gözleniyoruz. Arabada giderken de öyle değil mi? Arabada giderken de kameralar var. Kamera var, evet çekiyor. Çekiyor. Sonra ceza gönderiyor. Peki ceza gönderiyor. Kadına ulaşmak var mı? Kadına da ulaşmıyor. Evet. Sadece sürücüye ceza gönderiyor. Burada da buranın sahibine ceza geliyor. Evet, öyle. Yersin, mekan sahibine. Evet. Bura kapalıyor. Tüm hazırlıklarımız tamam. Şabat'ta otelden çıkışımızı yapacağız şimdi. Evet. Çadır, giyerler falan. Ovi yeraltı şehri ya da Nurşabat yeraltı şehri olarak isimlendirilen tarihi yeraltı şehri İsfahan eyaletine bağlı Kaşan şehrinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce Sasani hükümdarı Enuşirvan döneminde başkent olan Nurşabat'ta yerel halk düşman istilalarına karşı burayı sığınak olarak kullanmış. Daha sonra Moğol istilalarında da sığınak görevi görmüş. Yeraltı şehrinin girişi. Ben inebilir miyim? Evet. İneyim. Bileti alın, Oo, bayağı derin. Evet. Bakalım nasıl ineceğiz buradan. Çok derin. Kaç basamak vardır burada? Yavaş yavaş iniyorum ben. Nurşabat bir çöl şehri olduğundan halkın işgalcilere karşı sığınabileceği tek yerdi burası. Kubbesi ve silindirik yapısıyla devasa su sarnıcını görüyoruz. Burası yeraltı şehrinin tüm su ihtiyaçlarını karşıladığı su deposu. Beni yediler Meryem. Ay. Evet, şimdi ilerliyoruz. Aa, çok derin.
Kabaktan gidiyorum. Bir şey olursa bana olsun. Size olmasın. Kabaktan gidiyorsun. Önce seni yerler sonra beni. Ben koymam sizinle. Burası tam benim boyumdaymış yani buranın yüksekliği. Evet. Kafam ama bazı yerlerde çarpıyorum. Biraz eğilmek gerekiyor. Evet. Birçok oda, geçit, kuyu ve kanallardan oluşan yeraltı şehri 3 katlı ve yaklaşık 4 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Giriş bölümü dışında yükseklik genelde normal bir insan boyu kadar 1 metre 70 santim ile 1 metre 80 santim civarında değişiyor. Acaba o dönemde burada kaç kişi kalıyordu? Bir şehri, evet bir şehir olduğuna göre bayağı bir insan var. Burada da kuyu var. Tuvalet etmek için. Evet. Evet bir bakalım tuvaletlerine de. Ben bir kapıyorum. Evet şurası da tuvaletleri. Yaklaşık 20 yıl önce özel mülkünün bahçesinde yağmur sularının birikinti oluşturmadığını fark eden bir adamın kazdığı kuyu ile tesadüfen bulunan yeraltı şehrinde ilk kazılan kuyu burasıydı. Bir bahçenin derinliklerindeki bu keşif, insanlığın tarihine dair unutulmuş bir parçanın yeniden keşfedilmesini sağladı. Burası da hava bacasına açılan bölüm. Havalandırmayı buradan sağlamışlar. Yani bir su kuyusuna benziyor fakat gerçekte oksijen kuyusu. Duvar yüzeylerinde kısa aralıklarla aydınlatmada kullanılan yağ ile yakılan eski lambalar için bölümler oluşturulmuş. Karanlık, nemli, daracık tünellerin içinde yürürken İran toprakları altında bulunduğum yerde binlerce yıl öncesine ait yaşamları hayal etmeye çalışıyorum. 1500 yıl önce insanlar burada neler yaşayıp neler hissetmişti. Belki de düşman her an gelebilir endişesiyle, korkuyla karışık bir sessizlik hakimdi. Ya da düşmanla karşı karşıya gelip hayatta kalabilmek için savaşmışlardı. Burada her bir duvar, her bir koridor zamanın sessiz tanıkları gibi. Günümüzden 1500 yıl önce havalandırma ve su sistemleri düşünülerek inşa edilen dar geçitler, minik odalarla bir karınca yuvasını andıran yeraltı şehri gerçekten hayranlık uyandırıcı. Eğim bayağı var. Yani nereden baksanız 40 derece falan var bu eğim. 40-45 derece. Aşağısı zaten nemliydi. Bizim her şey gibi damla taş mağaralara gibi aşağısı bayağı nemli. İnsanlar o nemde çürür yani gerçekten nasıl dayanmışlar. Hava derinliği iyi kalır. Nemde. Derileri. Evet, ciltleri kurumaz. Kurumaz. Ciğerden çürürler ama ciltleri kurumaz. Evet. Teşekkür ederim. Of. Çıktık. Evet. Bütün kahvaltı gitti şu an. Çok güzeldi burası da yine. Şimdi İsfahan eyaletinin merkezine doğru, İsfahan'a doğru yol alacağız. Yolculuğumuz Muşabat'tan İsfahan'a 2 saat kadar sürecek. دقیقاً 2 saat ya kemter. 2 saat بیشتر Aha. 2 saat و 2 نیم saatten 2 saat buçuk. 2,5 saat sürecek. Evet. Benzin istasyonuna geldik. Evet. Yine sudan ucuz benzin alacağız galiba. 15 litresi $1 değil mi? 15 litresi $1. 15 litre dolar.
e,